Gizlenmeye çalışmadan, odamızın yakınına aceleyle gittim. Kantos Kan'ı bulmam gerektiğinden emindim. Binaya yaklaştıkça haklı olduğumu anladım. Benim düşündüğüm gibi, mekanın korunmasını dikkatle sağlayacaktı. Birkaç adam ön girişin yakınında, başka metal zırhlılarsa arka tarafta oyalanıyordu. Görünmeden üst kata ulaşmanın tek yolu, dairelerimizin olduğu yere bitişik bir binadan geçmekti. Uzun manevralardan sonra, birkaç kapı ötedeki bir dükkanın çatısına ulaşmayı başardım. Çatıdan çatıya zıplayarak, kısa sürede binadaki açık bir pencereye ulaştım. Kantos Kan'ı bulmayı umuyordum. Bir an sonra odada, tam karşısında duruyordum. Yalnızdı ve benim gelmeme hiç şaşırmadı. Beni çok daha erken beklediğini söyledi. Çünkü görevim bir süre önce bitmiş olmalıydı. Saraydaki günün olaylarından haberdar olmadığını gördüm. Onu aydınlattığımda, tamamen heyecanlandı. Deja Torres'in, Sabden'e elini vermeyi söz ettiği yönündeki haberler. Onu derin bir hayal kırıklığına boğmuştu. "Olamaz," diye bağırdı. "İmkansız. Tüm Helium halkı, sevgili prensesimizin Zodanga'nın hükümdar hanesine satılmasındansa, ölümü tercih eder. Bunu onaylamış olması için aklını kaybetmiş olmalı. Ne kadar berbat bir pazarlık. Bizim Helium'u ne kadar sevdiğimizi bilmeyen sizler. Yönetici hanedanımızın üyeleri olarak, benim şu an yaşadığım dehşeti takdir edemezsiniz. Böyle kutsal olmayan bir ittifakı düşünmek bile korkunç. Ne yapılabilir, John Carter," diye devam etti. "Sen becerikli bir adamsın. Helium'u bu utançtan kurtarmanın bir yolunu düşünemiyor musun?" "Sabden'in kılıç mesafesine girebilirsem," diye yanıtladım. "Helium açısından bu zorluğu çözebilirim. Ama kişisel nedenlerden ötürü, Deja Torres'i özgür bırakan darbeyi bir başkasının vurmasını tercih ederdim." Kantos Kan bana kısık bir bakış attı, sonra konuştu. "Onu seviyorsun," dedi. "Peki, o bunu biliyor mu?" "Biliyor, Kantos Kan. Ve sadece Sabden'a söz verildiği için beni kendinden uzaklaştırıyor." Muhteşem adam ayağa fırladı, elini omzuma koyup kılıcını yukarı kaldırarak haykırdı. "Eğer seçim bana bırakılsaydı, Barsoom'un ilk prensesi için bundan daha uygun bir eş seçemezdim. İşte elim omzunda, John Carter. Ve söz veriyorum ki, kılıcımı Helium, Deja Torres ve sana olan sevgim uğruna kuşanacağım. Bu gece saraydaki odasına ulaşmaya çalışacağım." "Nasıl?" diye sordum. "Saray güçlü şekilde korunuyor ve gökyüzünde dörtlü bir güç devriye geziyor." Bir an düşünceli bir şekilde başını eğdi, sonra kendinden emin bir havayla başını kaldırdı. "Sadece bu muhafızları geçmem yeterli, gerisini yapabilirim," dedi. "Sarayın en yüksek kulesinin zirvesinden, içeriye açılan gizli bir giriş biliyorum. Bir gün sarayda devriye görevindeyken tesadüfen üstüne düşmüştüm. Bu görevde, tanık olabileceğimiz sıra dışı her durumu araştırmamız gerekir. Sarayın yüksek kulesinin zirvesinden bakan bir yüz de benim için çok sıra dışıydı. Bu yüzden yaklaştım ve o yüzün sahibinin Sabden olduğunu keşfettim. Fark edilmekten biraz rahatsız oldu ve konuyu kendime saklamamı emretti. Kuleden çıkan geçidin, doğrudan kendi apartman dairesine gittiğini ve sadece kendisi tarafından bilindiğini açıkladı. Kışlanın çatısına ulaşıp makinemi alabilirsem, 5 dakika içinde Sabden'in odasında olabilirim. Ama senin de dediğin gibi, korunan bu binadan dışarıya fark edilmeden nasıl kaçacağım? Kışladaki makine kulübeleri ne kadar iyi korunuyor, diye sordum. Genellikle gece orada, çatıda görevde sadece bir adam olur. Bu binanın çatısına çık, Kantos Kan. Ve orada beni bekle. Planlarımı açıklamaya vakit bulamadan sokağa doğru geri döndüm ve kışlaya doğru acele ettim. Binaya girmeye cesaret edemedim. İçerisi hava keşif filosu üyeleriyle doluydu ve tüm Zodangalılar gibi onlar da beni arıyorlardı. Bina devasa bir yapıydı, yüksek başını 1000 feet kadar havaya kaldırıyordu. Ben de oraya doğru yol aldım. Zodanga'daki çok az bina bu kışlalardan daha yüksekti. Sadece birkaç bina birkaç yüz feet daha yüksekte kalıyordu. Yerden yaklaşık 1500 feet yükseklikte duran büyük savaş gemisi iskeleleri ile ticaret filolarının yük ve yolcu istasyonları, neredeyse en yüksek noktaya ulaşıyordu. Binanın cephesine tırmanmak uzun sürdü ve bu tırmanış büyük tehlikelerle doluydu. Ama başka yolu yoktu. Bu yüzden bu görevi denemeye başladım. Barsoom mimarisinin son derece süslü olması, bu işi tahmin ettiğimden çok daha basit hale getirdi. Çünkü süslü çıkıntılar ve girintiler, binanın saçaklarına kadar benim için mükemmel bir merdiven oluşturdu.
İşte ilk gerçek engelimle burada karşılaştım. Saçaklar, duvara yapıştığım yerden neredeyse 20 feet yukarıdaydı ve büyük binanın etrafını sardığım halde, onlarda hiçbir açıklık bulamadım. En üst kat aydınlatılmıştı. O günlerde yapılan eğlencelerle meşgul olan askerlerle doluydu. Bu yüzden binanın içinden geçerek çatıya ulaşamazdım. Küçük, çaresiz bir şansım vardı ve bunu değerlendirmem gerektiğine karar verdim. Bu risk Deja Torres içindi ve onun gibiler için 1000 ölümü göze almayan hiçbir adam yaşamayı hak etmezdi. Ayaklarım ve bir elimle duvara tutunarak deri askılarımın ucundaki büyük bir kancayı çözüp salladım. Bu kanca, hava denizcilerinin onarım amaçlarıyla gemilerinin yanlarına asılmak veya savaş gemilerinden karaya çıkarma yapmak gibi çeşitli amaçlarla kullandığı bir araçtı. Bu kancayı dikkatlice çatıya doğru birkaç kez fırlattım. Sonunda bir yer bulup tutundu. Nazikçe çekerek yerini sağlamlaştırdım. Fakat bedenimin ağırlığını taşıyıp taşımayacağını bilmiyordum. Belki de çatının çok dış kenarına zar zor yakalanmıştı. Böylece kendimi boşluğa bıraktığımda kayacak ve beni 1000 feet aşağıdaki kaldırıma fırlatacaktı. Bir an tereddüt ettim. Sonra tutunduğum süslemeyi bıraktım, kayışın ucunda, boşluğa doğru sallandım. Çok aşağımda parlak ışıklı sokaklar, sert kaldırımlar ve ölüm vardı. Saçağın üst kısmında hafif bir sarsıntı, kötü bir kayma ve gıcırdama sesi duyuldu. Bu ses beni endişeyle soğuttu. Sonra kanca iyice oturdu ve güvende oldum. Hızla yukarı tırmanıp saçakların kenarını kavradım ve kendimi çatı yüzeyine attım. Ayağa kalktığımda görevdeki bekçiyle karşılaştım. Kendimi bir anda tabancasının namlusuna bakarken buldum. "Sen kimsin ve nereden geldin?" diye bağırdı. "Ben bir hava keşifçisiyim dostum ve neredeyse ölü bir adamım. Çünkü aşağıdaki caddeye düşmekten sadece ufak bir şansla kurtuldum," diye yanıtladım. "Ama çatıya nasıl çıktın adamım? Son 1 saattir binaya kimse inmedi ya da yukarı çıkmadı. Çabuk, kendini açıkla, yoksa muhafızları çağırırım." Bak nöbetçi, nasıl geldiğimi ve buraya hiç gelememeye ne kadar yaklaştığımı göreceksin," diye cevapladım, çatının kenarına doğru dönerek. 20 feet aşağıda, kayışımın ucunda tüm silahlarım asılı duruyordu. Adam merakla yanıma doğru bir adım attı. Bu onun sonu oldu. Çünkü saçakların üzerinden bakmak için eğilirken boğazına yapıştım. Tabanca tutan kolunu da zorla çatıya fırlattım. Silah elinden düşerken, parmaklarım yardım isteme çabasını boğdu. Onu susturup bağladım. Sonra da birkaç dakika önce kendimin asılı durduğu gibi, çatının kenarından aşağıya sarkıttım. Fark edilmesinin sabahı bulacağını biliyordum ve kazanabileceğim tüm zamana ihtiyacım vardı. Eşyalarımı ve silahlarımı kuşanıp kulübelere koştum. Kısa sürede hem kendi makinemi hem de Kantos Kan'ınkini dışarı çıkardım. Onun makinesini arkama bağlayarak motoru çalıştırdım. Çatının kenarından süzülüp aşağı inerek karanlığa daldım. Uçağın çok altındaki şehir, genellikle hava devriyeleri tarafından işgal edilirdi. Kısa süre sonra, Kantos Kan'ı şaşırtacak bir hızla dairemizin çatısına güvenle iniş yapıyordum. Açıklama yapmaya vakit kaybetmedim, hemen yakın geleceğe dair planlarımızı tartışmaya başladık. Benim helyuma gitmeye çalışmam, Kantos Kan'ın ise saraya girip Sabden'i ortadan kaldırması kararlaştırıldı. Başarılı olursa beni takip edecekti. Benim için pusulamı ayarladı. Bu, Barsum yüzeyindeki herhangi bir noktaya kararlı bir şekilde kilitlenebilen zeki, küçük bir cihazdı. Birbirimize veda ederek birlikte havalandık ve hızla ayrıldık. Sarayın yönü, helyuma ulaşmak için gitmem gereken güzergahın üzerinde yer alıyordu. Yüksek kuleye yaklaşırken, yukarıdan bir devriye aşağıya doğru fırlatıldı. Aracıma delici bir arama ışığı yansıtıldı ve bir ses durmamı emretti. Çağrıya aldırmadığım için hemen ardından ateş açtılar. Kantos Kan hızla karanlığın içinde kayboldu. Ben ise muazzam bir hızla Mars gökyüzünde yükseldim. Peşime önce bir düzine hava keşif uçağı, ardından 100 kişilik hızlı bir kruvazör ve seri ateş eden bir top bataryası takıldı. Küçük makinemi bir yükseltip bir düşürerek manevralar yapıyor. Arama ışıklarından çoğu zaman kaçmayı başarıyordum. Ama bu taktikler beni yavaşlatıyordu. Bu yüzden her şeyi düz bir parkura bırakıp, sonucu kadere ve makinemin hızına emanet etmeye karar verdim. Kantos Kan bana sadece helyum donanmasının bildiği bir vites hilesi göstermişti. Bu hile makinelerimizin hızını büyük ölçüde artırıyordu. Birkaç mermiden kaçabilirsem,
Peşimdekileri birkaç dakika içinde uzaklaştırabileceğimden emindim. Havada hızla ilerlerken, etrafımdaki mermilerin çığlık sesi beni sadece bir mucizeyle kurtulabileceğime ikna ediyordu. Ama zarları atmıştım, tam hızla helyuma doğru düz bir hat üzerinde koşuyordum. Yavaş yavaş peşimdekilerden ayrılmaya başladım, giderek daha geride kalıyorlardı. Tam bu şanslı kaçış için kendimi tebrik ediyordum ki, kruvazörün iyi yönlendirilmiş bir ateşi, küçük zanaatımın burnunda patlayarak işini bitirdi. Sarsıntı aracı neredeyse ters çeviriyordu. Makine, bulandırıcı bir hızla karanlık gecede aşağıya doğru düşmeye başladı. Uçağın kontrolünü geri kazanmadan önce ne kadar düştüğümü bilmiyorum. Ama tekrar yükselmeye başladığımda yere çok yakındım. Altımdan vahşi hayvanların çığlıklarını netçe duyabiliyordum. Yeniden yükselip gökyüzüne tırmandım. Peşimdekiler ışıklarını çok arkamda söndürmüşlerdi. İniyorlardı, belli ki beni aşağıda arıyorlardı. Işıkları artık tamamen gözden kaybolana kadar ben de pusulamdaki küçük lambayı yakmaya cesaret edemedim. Lambayı yaktığımda ise şaşkınlıkla gördüm ki, merminin bir parçası tek rehberimi, yani hız göstergemi parçalamıştı. Yıldızları takip ederek helyumun genel yönünü bulabileceğim doğruydu. Ancak şehrin tam konumunu veya ne kadar hızla seyahat ettiğimi bilmeden orayı bulma şansım çok düşüktü. Helyum, Zodanga'nın 1000 mil güneybatısında yer alıyordu. Pusulam sağlam olsaydı, kaza haricinde bu yolculuğu 4 ila 5 saat arasında tamamlamış olmalıydım. Ancak sabah olduğunda kendimi uçsuz bucaksız bir alanın üzerinden hızla geçerken buldum. Neredeyse 6 saatlik yüksek hızlı kesintisiz uçuşun ardından, ölü deniz dipi üzerindeydim. Şimdi altımda büyük bir şehir görünüyordu, ama burası helyum değildi. Çünkü tüm Barsoom metropolleri gibi helyumda. Aralarında yaklaşık 75 mil mesafe olan ve uçtuğum irtifadan kolayca ayırt edilebilen iki devasa dairesel surlu şehirden oluşurdu. Kuzey ve batıya çok fazla kaydığımı düşünerek bir anda güneydoğu yönüne döndüm. Öğle saatlerinde birkaç büyük şehrin üzerinden geçtim. Ama hiçbiri Kantoska'nın bana tarif ettiği helyuma benzemiyordu. Helyumun ikiz şehir oluşumuna ek olarak, bir başka ayırt edici özelliği daha vardı. Şehirlerin birinin merkezinden neredeyse 1 mil yüksekliğe ulaşan canlı kızıl renkte devasa bir kule yükselirdi. Diğer şehirde ise parlak sarı renkte ve aynı boyda yükselen bir diğer kule, kız kardeşini işaret ederdi. Öğle civarında, Antik Mars'ın büyük ve ölü bir şehrinin üzerinden geçtim. Ve düzlükte süzülerek ilerlerken, müthiş bir savaşa girmiş birkaç bin yeşil savaşçıyla rastlaştım. Onları daha önce görmemiştim. Ama bana yöneltilen bir top yağışı atışı, neredeyse kusursuz bir isabetle küçük gemimi anında harabeye çevirdi. Ve gemim, düzensiz bir şekilde toprağa batmaya başladı. Neredeyse doğrudan şiddetli çatışmanın ortasına, savaşçıların arasına düştüm. Mücadele eden savaşçılar, hayat ve ölüm işleriyle o kadar yoğun şekilde meşguldü ki, benim yaklaştığımı fark etmemişlerdi bile. Adamlar uzun kılıçlarla, yaya olarak savaşıyordu. Ara sıra çatışmanın dışındaki bir keskin nişancı tarafından vurulan bir savaşçı, bir anlığına kendini bu karmaşık kitleden ayırabiliyordu. Makinem onların arasında battığında, bunun ya savaşmak ya da ölmek olduğunu fark ettim. Her halükarda ölme ihtimali vardı, ki bu iyi bir şeydi. Bu yüzden çekilmiş uzun kılıcımla kendimi yere attım. Elimden geldiğince savunmaya hazırdım. 3 düşmanla savaşan devasa bir canavarın yanına düştüm ve savaş ışığıyla dolu sert yüzüne baktığımda, Tars Tarkas'ı, yani Derk'ı tanıdım. Beni görmedi, çünkü biraz gerideydim. Ve tam o anda, karşısında olan ve Vorun olarak tanıdığım 3 savaşçı, aynı anda hücum etti. Güçlü adam onlardan birini hızlıca alt etti. Ama bir kez daha geri çekilirken, arkasındaki ölü bir bedenin üzerine düştü. Ve bir anda düşmanlarının insafına kaldı. Yıldırım hızındaydılar. Ve eğer ben onun yere serilmiş bedeninin önüne atlayıp rakipleriyle savaşmasaydım, Tars Tarkas kısaca, babalarının yanına göçmüş olacaktı. Güçlü Tark ayağa kalktığında, ben onlardan birini çoktan saf dışı bırakmıştım. O da diğerini hızla yatıştırdı. Bana bir kez baktı. Ve kasvetli dudağına hafif bir gülümseme dokundu, elini omzuma koydu ve dedi ki, "Seni zar zor tanıyabiliyorum John Carter. Ama Barsoom üzerinde, senin benim için yaptığını yapacak başka hiçbir ölümlü yok. Sanırım ben, arkadaşlık diye bir şey olduğunu öğrendim, dostum."
Daha fazla bir şey söylemedi, fırsat da olmadı. Çünkü Warunlar etrafımızda yaklaşıyordu. Ve birlikte, omuz omuza savaştık. Tüm o uzun, sıcak öğleden sonra boyunca. Ta ki savaşın sesi değişene ve Warun ordusunun vahşi kalıntıları, toatlarına binip karanlığa doğru kaçana kadar. 10.000 adam o devasa mücadelede yer almıştı. Ve savaş sahasında 3.000 ölü yatıyordu. Hiçbir taraf teslim olmadı ya da esir almaya çalışmadı. Savaştan sonra şehre döndüğümüzde, doğrudan Tars Tarkas'ın odasına gitmiştik. Bir çatışmanın hemen ardından gelen geleneksel konsey sebebiyle şef ayrılınca, ben yalnız bırakılmıştım. Yeşil Savaşçı'nın dönüşünü beklerken, bitişik dairede bir şeyin hareket ettiğini duydum. Baktığımda, aniden büyük bir yaratık üzerime geldi. Ve beni, üzerinde uzanmakta olduğum ipek ve kürk yığınının üzerine doğru geriye itti. Bu Vuğla'ydı. Sadık, sevgi dolu Vuğla. O, Dera geri dönmüştü. Ve Tars Tarkas'ın daha sonra bana anlattığı gibi, hemen eski odama gitmiş. Orada, görünüşte umutsuz olan dönüşümü bekleyerek o zavallı yuvasını kurmuştu. Talhais burada olduğunu biliyor, John Carter, dedi Tars Tarkas, Cedda'nın odasından döndüğünde. Sarkoja seni gördü ve dönerken seni tanıdı. Talhais, seni bu gece onun önüne getirmemi emretti. 10 totem var. John Carter, aralarından seçimini yapabilirsin. Ve ben de size, Helium'a en yakın su yoluna kadar eşlik edeceğim. Tars Tarkas zalim bir yeşil savaşçı olabilir. Ama iyi bir arkadaş da olabilir. Gel, başlamalıyız. Peki ya döndüğünde sana ne olacak, Tars Tarkas, diye sordum. Vahşi kalotlar. Belki ya da daha kötüsü, diye yanıtladı. Tabii ki, uzun zamandır savaşmak için beklediğim fırsatı elde etme şansım olursa. Talhais ile savaşırım. Bu gece kalacağız Tars Tarkas. Talhais'u göreceğiz. Kendini feda etmeyeceksin. Ve belki de bu gece, beklediğin şans senin olur. Şiddetle itiraz etti. Ve Talhais'un sık sık çılgınlık nöbetlerine girdiğini, ona vurduğum darbeyi düşünmenin bile onun öfkesini körüklediğini söyledi. Ve eğer ellerini üzerime koyarsa, en korkunç işkencelere maruz kalacağımı belirtti. Yemek yerken Tars Tarkas'a, Sola'nın o gece Dera yürüyüş sırasında, deniz dibinde bana anlattığı hikayeyi tekrar ettim. Çok az şey söyledi. Ama yüzünün büyük kasları tutkuyla kasılıyordu. O soğuk, zalim ve korkunç varlığı boyunca sevdiği tek şeyin üzerine yığılan dehşetleri hatırlamanın acısını hissediyordu. Ben, Talhais'un karşısına çıkmamızı önerdiğimde artık tereddüt etmedi. Sadece, önce Sarkoja ile konuşmak istediğini söyledi. Onun isteği üzerine ona odasına kadar eşlik ettim. Ve kadının üzerime attığı zehirli nefret bakışı. Bu kazara Dera dönüş sonrasında gelecekte beni bulabilecek talihsizlikler için neredeyse yeterli. Bir teselliydi. Sarkoja, dedi Tars Tarkas. 40 yıl önce sen, Gozava adında bir kadının işkence görmesine ve ölümüne yol açtın. O kadını seven savaşçının, senin bu olaydaki rolün hakkında bilgi sahibi olduğunu yeni keşfettim. Seni öldüremez Sarkoja, bu bizim geleneğimiz değil. Ama boynuna bir deri kayış bağlamasını. Diğer ucunu ise sadece hayatta kalma uygunluğunu ve ırkımızın sürdürülmesini test etmek için vahşi bir toata bağlamasını engelleyecek hiçbir şey yok. Yarın bunu yapacağını duyunca, seni uyarmanın doğru olduğunu düşündüm. Çünkü ben adil bir adamım. ISS Nehri sadece kısa bir haç yolculuğudur, Sarkoja. Gel, John Carter. Ertesi sabah Sarkoja gitmişti. Ve sonrasında da hiç görünmedi. Sessizce hemen Ceddak Sarayı'na koştuk ve huzuruna çıktık. Hatta bizi görmek için sabırsızlanıyordu. Platformunda dik duruyor, girişe sert bir bakış atıyordu. Onu o sütuna bağla, diye bağırdı. Güçlü Talhais'a saldırmaya kimin cesaret edebileceğini göreceğiz. Demirleri ısıtın, kendi ellerimle onun gözlerini başından söküp yakacağım. Beni iğrenç bakışlarıyla kirletmemesi için. Tark şefleri, diye bağırdım, toplanan konseye dönerek ve Talhais'u görmezden gelerek. Aranızda bir liderdim ve bugün, Derk'ın en büyük savaşçısıyla omuz omuza savaştım. Bana, en azından bir duruşma borçlusunuz, bugün bunu hak ettim. Kendinizi adil bir halk olarak iddia ediyorsunuz. Sessizlik, diye bağırdı Talhais. Yaratığın ağzını kapatın ve emrettiğim gibi bağlayın. Adalet, Talhais, diye haykırdı Lorcas Putumul. Sen kimsin ki Tarklar arasında çağların geleneklerini bir kenara bırakıyorsun? Evet,
adalet, diye bir düzine ses yankılandı. Böylece Talhaiz sinirlenmiş ve ağzı köpürmüş bir haldeyken ben devam ettim. Siz cesur bir halksınız ve cesareti seversiniz. Ama bugün çatışma sırasında, o güçlü ceddağınız neredeydi? Onu savaşın ortasında görmedim, o orada değildi. Savunmasız kadınları ve küçük çocukları ininde parçalıyor. Ama sizden biri, onu en son ne zaman erkeklerle dövüşürken gördü? Ben bile, onun yanında bir cüce olmama rağmen, tek bir yumruğumla onu yere serdim. Tarklar ceddaklarını böyle mi seçer? Şimdi yanımda büyük bir Tark duruyor, güçlü bir savaşçı ve asil bir adam. Şefler, kulağa nasıl geliyor, Tars Tarkas, Ceddak Tark? Bu öneri derin alkışlarla karşılandı. Bu konseye sadece emretmek kalıyor. Ve Talhaiz da yönetmeye uygunluğunu kanıtlamak zorundadır. Cesur bir adam olsaydı, Tars Tarkas'ı savaşa davet ederdi. Çünkü onu sevmez. Ama Talhaiz korkuyor. Sizin ceddağınız olan Talhaiz, bir korkak. Çıplak ellerimle bile onu öldürebilirim ve o bunu biliyor. Durduktan sonra gergin bir sessizlik oldu. Tüm gözler Talhaiz'a kilitlenmişti. Konuşmadı ya da hareket etmedi. Ama yüzünün lekeli yeşili öfkeden kızardı ve köpükler dudaklarında dondu. Talhaiz, dedi Lorcus Ptolemy, soğuk ve sert bir sesle. Uzun hayatımda hiçbir Tark ceddağını bu kadar aşağılanmış görmedim. Bu duruşmaya sadece tek bir cevap olabilir. Bekleyeceğiz. Ve Talhaiz, hala taş gibi duruyordu. Şefler, diye devam etti Lorcus Ptolemy. Ceddak Talhaiz, Tars Tarkas'a karşı hükmetmeye uygun olduğunu kanıtlasın mı? Kürsüde 20 reis vardı ve 20 kılıç, onaylayarak yüksekte parladı. Başka seçeneği yoktu, bu karar kesindi. Ve böylece Talhaiz, elinde uzun kılıçla Tars Tarkas'a karşı ilerledi. Savaş kısa sürede sona erdi. Ve ölü canavarın boynuna ayağını koyan Tars Tarkas, Tarklar arasında yeni ceddak oldu. İlk icraatı, esaretimin ilk birkaç haftasındaki çatışmalarımla kazandığım rütbeyi, beni aralarında tam teşekküllü bir şef yapmak oldu. Savaşçıların Tars Tarkas'a ve bana karşı olan bu olumlu tavrını görünce, onları Zodanga davama katma fırsatını yakaladım. Tars Tarkas'a maceralarımın hikayesini anlattım. Ve birkaç kelimeyle aklımdaki düşünceyi ona açıkladım. John Carter bir teklif sundu, dedi konseye. Ve bu teklif benim onayımı alıyor. Kısaca anlatacağım, esirimiz olan ve şimdi Zodanga ceddağının oğlu tarafından tutulan Helium. Prensesi Deja Toris. Ülkesini Zodangan kuvvetlerinin ellerindeki yıkımdan kurtarmak için evlenmek zorundaydı. John Carter, onu kurtarıp Helium'a geri göndermemizi öneriyor. Zodanga'nın ganimeti muhteşem olurdu. Ve sık sık düşünmüşümdür ki, eğer biz Helium halkıyla ittifak kurarak, yumurta bırakma büyüklüğümüzü ve sıklığımızı artırmamıza olanak tanıyan besinleri güvence altına alabilirsek, tüm Barsum'un yeşil adamları arasında tartışmasız, üstün bir lider oluruz. Siz ne diyorsunuz? Bu, bir savaş ve yağmalama fırsatıydı. Ve onlar da bu yeme, benekli bir alabalığın sineye atladığı gibi atladılar. Tarklar son derece hevesliydiler. Ve yarım saat bile geçmeden, 20 atlı haberci ölü deniz tabanlarından hızla geçip kalabalıkları bu sefer için bir araya çağırmaya başladı. 3 gün içinde, Zodanga'ya doğru yürüyüşte 100.000 kişiyle birlikteydik. Tars Tarkas, Büyük Zodanga ganimeti vaadiyle 3 küçük ordunun daha hizmetini almayı başarmıştı. Kolonun başında, Büyük Derk'ın yanındaydım. Topuklarımızın dibinde ise sevgili hayvanım Vu'la yürüyordu. Tamamen gece seyahat ettik. Yürüyüşlerimizi öyle zamanlamıştık ki, gündüz saatlerinde hayvanlarla birlikte hepimizin içeride tutulabileceği ıssız şehirlerde kamp kurabilelim. Tars Tarkas, bu yürüyüşte olağanüstü bir yetenek ve devlet adamlığı göstererek, çeşitli bölgelerden 50.000 savaşçıyı daha orduya kattı. Böylece yola çıktıktan 10 gün sonra, gece yarısı, 150.000 kişilik büyük ve surlu Zodanga şehrinin dışında durduk. Bu vahşi yeşil canavarların savaş gücü ve verimliliği, kırmızı adamların sayısının 10 katına denk geliyordu. Tars Tarkas'ın anlattığına göre, Barsum tarihinde daha önce hiçbir yeşil savaşçı gücü birlikte savaşmak için böyle yürütülmemişti. Aralarında en ufak bir uyum sağlamak bile korkunç bir görevdi. Ve onları, kendi aralarında büyük bir savaşa sebebiyet vermeden şehre kadar getirmesi benim için şaşırtıcıydı. Ama Zodanga'ya yaklaştıkça, kişisel tartışmaların yerini kırmızı adamlara
Özellikle de Zodanganlara karşı duyulan daha büyük bir nefret aldı. Çünkü onlar, yıllarca yeşil adamlara karşı acımasız bir yok etme kampanyası yürütmüş. Özellikle de kuluçka makinelerinin yağmalanmasına odaklanmışlardı. Zodangan'ın önünde, şehre giriş sağlama görevi bana devredildi. Ve Tars Tarkas'a, kuvvetlerini şehrin sesini duyamayacağı bir mesafede 2 bölük halinde tutmasını emrettim. Her tümen büyük bir geçidin karşısında beklerken, 20 savaşçı atından indi. Ve duvarları kısa aralıklarla delip geçen küçük kapılardan birine yaklaştı. Bu kapıların düzenli bir koruması yoktur. Ancak şehri çevreleyen caddede devriye gezen ve metropol polisimiz gibi hareket eden nöbetçiler tarafından korunurlar. Zodangan'ın duvarları 75 feet yüksekliğinde ve 50 feet kalınlığındadır. Devasa karborundum bloklarından inşa edilmişlerdir. Ve şehre girme görevi, yeşil savaşçılardan oluşan eskortum için imkansız görünüyordu. Bana eşlik etmek üzere görevlendirilenler küçük gruplardan biriydi. Bu yüzden beni henüz tanımıyorlardı. Onlardan üçünü, yüzleri duvara yaslanmış ve kolları kilitlenmiş şekilde dizip, diğer ikisini onların omuzlarına, altıncısını ise en üstteki 2 kişinin omuzlarına çıkarmalarını emrettim. En üstteki savaşçının başı, yerden 40 feet'in üzerinde bir yüksekliğe ulaşmıştı. Böylece, 10 savaşçı ile yerden yukarıya doğru 3 basamaklı bir merdiven serisi inşa ettim. Sonra kısa bir mesafeden hızlanarak, bir kademeden diğerine koştum. Ve son bir sıçrayışla en yüksekteki adamın geniş omuzlarına basıp büyük duvarın tepesine tutundum. Kendimi sessizce duvarın geniş alanına çektim. Arkamdan, 6 savaşçımdan aldığım deri bot bağlarını sürükledim. Bu bağları daha önce birbirine bağlamıştım. Bir ucunu en üstteki savaşçıya verip diğer ucunu dikkatlice duvarın karşı tarafındaki caddeye doğru aşağı bıraktım. Aşağıda kimse görünmüyordu. Bu yüzden deri kayışımın ucuna kadar tutunarak indim ve kalan 30 feet'lik mesafeyi aşağıdaki kaldırıma doğru bıraktım. Kantoskan'dan bu kapıları açmanın sırrını öğrenmiştim. Ve kısa süre sonra, 20 büyük savaşçı adamımla birlikte mahvolmuş Zodanga şehrinin içinde duruyordum. Büyük saray arazisine girdiğimi fark ettim. Binanın kendisi, uzakta görkemli bir ışık aleviyle parlıyordu. Ve anında, bir savaşçı birliğine liderlik etmeye karar verdim. Ben sarayın tam içine dalarken, ordunun geri kalan kısmı ise askerlerin kışlasına saldıracaktı. Niyetimi bildirdikten sonra, 50 derklik bir destek istemek üzere adamlarımdan birini Tars Tarkas'a gönderdim. Kalan 10 savaşçıdan birini yakalayıp büyük kapıları açmasını emrederken, 9 kapı için diğer adamlarımı görevlendirdim. Biz kendi işimizi sessizce yapacaktık. Ateş açılmayacak ve ben 50 derımla saraya ulaşana kadar genel bir ilerleme kaydedilmeyecekti. Planlarımız mükemmel şekilde işledi. Karşılaştığımız 2 nöbetçi, daha ne olduğunu anlamadan Korus denizindeki babalarının yanına gönderildi. Ve her 2 kapıdaki muhafızlar da sessizce onları takip etti. Önünde durduğum büyük kapı, Tars'ın başında, 50 derimi açtı. Tarkas, bizzat onların güçlü toatlarıyla geldi. Onları sarayına götürdüm, yardım almadan kolayca aştığım duvarlar. Ancak içeri girdikten sonra, kapı bana oldukça zorluk çıkardı. Ama sonunda onu, devasa menteşelerinde sallanırken görerek ödüllendirildim. Ve kısa süre sonra sert refakatçim, Zodanga Ceddağı'nın bahçelerindeydi. Saraya yaklaşırken, sarayın zemin katındaki büyük pencerelerden, Denkosis'in parlak bir şekilde aydınlatılmış seyirci salonunun içini görebiliyordum. Devasa salon, sanki önemli bir tören, bir işlev devam ediyordu da soylular ve kadınlarıyla doluydu. Saray çevresinde hiç muhafız yoktu. Sanırım şehir ve saray surlarının geçilmez olduğunun düşünülmesi nedeniyle böyleydi. Bu yüzden yaklaştım ve içine baktım. Odanın bir ucunda, elmaslarla süslenmiş devasa altın tahtların üzerinde, Denkosis ve eşi oturuyordu, etrafları eyaletin subayları ve saygınları tarafından kuşatılmıştı. Önlerinde, her 2 tarafı askerlerle dolu geniş bir koridor uzanıyordu. Ve ben bakarken, koridorun en ucundan içeri giren, tahtın ayağına kadar ilerleyen bir geçit törenine şahit oldum. İlk olarak, Ceddak muhafızlarından 4 subay, üzerine kızıl ipek yastığın yerleştirildiği büyük bir tepsi taşıyordu. Yastığın üzerinde, her 2 ucunda birer tasma ve asma kilit olan büyük, altın bir zincir vardı. Bu subayların hemen arkasından, benzer bir tepsi taşıyan 4 kişi daha geldi.
Bu tepsi, Zodanga hanedanının prensi ve prensesinin muhteşem süslerini taşıyordu. Tahtın dibinde bu iki grup ayrıldı ve koridorun zıt taraflarında, birbirine bakacak şekilde durdu. Sonra daha fazla saygın kişi, saray ve ordu subayları geldi. Ve sonunda, kızıl ipeklerle, hiçbir özellikleri fark edilmeyecek şekilde tamamen boğukça örtülmüş iki figür içeri girdi. Bu ikisi, tahtın dibinde, Denkosis'e bakarak durdu. Bakan alay da içeri girdi ve mevzilerini aldı. Denkosis, önünde duran çifte baktı. Sözlerini duyamıyordum. Ama tam o anda iki subay ilerledi ve figürlerden birinin üzerindeki kırmızı cübbeyi çıkardı. İşte o an, Kantos Kan'ın görevinde başarısız olduğunu gördüm. Çünkü bu, önümde ortaya çıkan Zodanga Prensi Sabtan'dı. Denkosis, şimdi tepsiden bir dizi süs alıp oğlunun boynuna yerleştirdi. Altı tasmalardan birinin asma kilidini hızla açıyordu. Sabden'in söylediği birkaç kelimeden sonra diğer figüre döndü. Memurlar şimdi örtülü ipekleri çıkardılar. Ve o an, nefesimi kesen bir görüşle, Helium Prensesi Deja Toris ortaya çıktı. Törenin amacı bana artık açıktı. Başka bir anda Deja Toris, sonsuza dek Zodanga Prensi ile birleşecekti. Bu, etkileyici ve güzel bir tören olmalıydı sanırım. Ama bana, bugüne kadar tanık olduğum en şeytani manzara gibi geldi. Ve süsler onun güzelliğine göre ayarlanırken, altın yaka Denkosis'in ellerinde açıldığı sırada. Ben, uzun kılıcı başımın üzerinde tuttum. Ağır kabzasıyla büyük pencerenin camını kırdım ve şaşkın topluluğun ortasına fırladım. Bir hamlede, Denkosis'in yanındaki platformun merdivenlerindeydim. Ve o, ayakta durmuş şaşkınlıkla bana bakarken, uzun kılıcımı, Deja Toris'i bir başkasına bağlayacak olan altın zincirin üzerine indirdim. Bir anda her şey karışıklığa büründü. Her yerden çekilmiş binlerce kılıç beni tehdit ediyordu. Sabden ise elindeki mücevherli düğün hançeriyle üzerime atladı. Onu, bir sineği öldürebileceğim kadar kolayca alt edebilirdim. Ama Barsoom'un eski geleneği elimi tuttu. Kalbime doğru uçan hançerin bileğini kavradım, onu bir mengene gibi tuttum. Ve uzun kılıcımı koridorun uzak ucuna doğru uzattım. Zodanga düştü, diye bağırdım. Bakın, tüm gözler belirttiğim yöne döndü. Ve orada, giriş kapılarından içeri, harika toatlarını süren Tars Tarkas ve 50 savaşçısı giriyordu. Topluluktan bir alarm ve hayranlık çığlığı yükseldi, ama korku sesi yoktu. Ve bir anda, Zodanga'nın askerleri ve soyluları, ilerleyen Tarkların üzerine atıldı. Sabden'i platformdan aşağıya doğru ittim, Deja Toris'i yanıma çektim. Tahtın arkasında dar bir kapı vardı ve burada Denkosis, uzun kılıcıyla karşımda duruyordu. Bir anda dövüşe tutuştuk ve karşımda hiçbir engel tanımayan bir rakip buldum. Geniş platformda dövüşürken, Sabden'in babasına yardım etmek için merdivenlerden hızla yukarı çıktığını gördüm. Elini kaldırdığında Deja Toris onun önüne fırladı. Ve tam o anda kılıcım, Sabden'i Zodanga'nın Ceddah'ı yapacak olan o ölümcül yeri buldu. Babası yere yuvarlanırken, yeni Ceddah kendini Deja Toris'in elinden kurtardı ve yine birbirimizle yüzleştik. Yakında 4 subayla daha birleştim. Sırtımı altın bir tahta yaslayarak, Deja Toris için bir kez daha savaştım. Kendimi savunmakta zorlanıyordum. Ama yine de Sabden'i devirmek ve onunla birlikte sevdiğim kadını kazanmak için son şansımı kaybetmek istemiyordum. Rakiplerimin hamlelerini ve kesiklerini savuşturmaya çalışırken kılıcım şimşek hızıyla sallanıyordu. İkisini etkisizleştirmiştim. Biri aşağıya düştüğünde, birkaç kişi daha yeni yöneticilerine yardım etmek ve yaşlı liderlerinin ölümünün intikamını almak için koştu. Sırtımı altın bir tahta yaslayarak, Deja Toris için bir kez daha savaştım. İlerlerken, kadın, vurun onu aşağı, bu onun planı. Onu öldürün, diye bağırıyorlardı. Deja Toris'e arkamda durmasını seslenip tahtın arkasına açılan küçük kapıya doğru ilerledim. Ama subaylar niyetimi anladı. Arkamdan fırlayarak Deja Toris'i bir kılıç ordusuna karşı savunabileceğim o stratejik pozisyonu alma şansımı engellediler. Tarklar odanın ortasında düşmanla boğuşuyordu. Deja Toris'i ve beni bu durumdan ancak bir mucizenin kurtarabileceğini fark etmeye başlamıştım ki. Tars Tarkas'ın, etrafımızda toplanan cüce kalabalığının arasından hızla ilerlediğini gördüm. Güçlü uzun kılıcının tek bir sallanışıyla bir düzine cesedi ayaklarının altına serdi. Önünde bir yol açtı.
Ve bir an sonra yanımdaki platforma çıkarak, sağa sola ölüm ve yıkım dağıtmaya başladı. Zodangalıların cesareti hayranlık uyandırıcıydı. Hiçbiri kaçmaya çalışmadı. Ve çatışmalar sona erdiğinde, büyük salonda Tarklar, Deja Toris ve benden başka hayatta kalan kalmamıştı. Sabden, babasının yanında ölü yatıyordu. Zodanga'nın soyluluk ve şövalyelik çiçeği olanların cesetleri, kanlı bir dağınıklık içinde zemini kaplamıştı. Savaş bittiğinde ilk aklıma gelen Kantos Kan oldu. Deja Toris'i Tars Tarkas'ın korumasına bıraktım. Yanıma bir düzine savaşçı alarak aceleyle sarayın altındaki zindanlara indim. Gardiyanların hepsi taht odasındaki savaşa katılmak için ayrılmıştı. Bu yüzden labirent gibi hapishanede hiçbir direnişle karşılaşmadan arama yaptık. Her yeni koridorda ve odada Kantos Kan'ın adını yüksek sesle çağırdım. Ve sonunda, hafif bir yanıt duyarak ödüllendirildim. Sesin rehberliğinde ilerleyerek, kısa süre sonra onu karanlık bir girintide, çaresiz bir halde bulduk. Beni gördüğüne ve kavganın ne anlama geldiğini anladığına çok sevindi. Zira savaşın yankıları hapishane hücresine kadar ulaşmıştı. Bana, hava devriyesinin onu sarayın yüksek kulesine ulaşmadan önce yakaladığını, bu yüzden sarayda Sabden'i bile izleyebildiğini söyledi. Hücrenin demir çubuklarını kesmeye çalışmanın anlamsız olacağını fark ettik. Onu tutan zincirler yüzünden, onun önerisiyle tekrar üst kata döndüm. Hücresinin ve zincirlerinin asma kilitlerini açacak anahtarları bulmak için cesetleri aramaya başladım. Neyse ki, ilk incelediğim cesetler arasında onun gardiyanını buldum ve kısa süre sonra Kantos Kan, taht odasında bizimle birlikteydi. Yoğun ateş sesleri, bağırışlar ve çığlıklarla karışarak bize kadar ulaştı. Bu sesler şehrin sokaklarından geliyordu ve Tars Tarkas'ın dışarıdaki çatışmayı yönetmek için hızla uzaklaştığını gösteriyordu. Kantos Kan ona rehberlik etmek için eşlik etti. Yeşil savaşçılar ise sarayda diğer Zodangalıları ve ganimetleri bulmak için kapsamlı bir aramaya girişti. Ve böylece, Deja Toris ile ben yalnız kaldık. Altın tahtlardan birine çökmüştü, ona döndüğümde beni solgun bir gülümsemeyle selamladı. "Böyle bir adam var mıydı?" diye haykırdı. "Bunu biliyorum. Barsum senin gibisini daha önce hiç görmedi. Tüm dünya insanları da senin gibi mi? Sen, yalnız, yabancı, avlanan, tehdit edilen ve zulme uğrayan biriyken, birkaç kısa ay içinde, Barsum'un tüm geçmiş çağlarında hiç kimsenin yapamadığı bir şeyi yaptın. Deniz tabanlarının vahşi sürülerini bir araya getirip birleştirdin ve onları, kırmızı bir Mars halkının müttefiki olarak savaşmaya ikna ettin." "Cevap kolay, Deja Toris," diye gülümseyerek cevap verdim. "Bunu yapan ben değildim, sevgiydi." Deja Toris'e duyulan, senin gördüğünden çok daha büyük mucizeler yaratacak olan o güçtü. Yüzüne güzel bir kızıllık yayıldı ve cevap verdi. "Şimdi bunu söyleyebilirsin, John Carter. Ve ben de dinleyebilirim, çünkü artık özgürüm. Ve çok geç olmadan önce, daha fazlasını da söylemem gerekiyor," diye ekledim. Hayatımda birçok tuhaf şey yaptım, birçok bilge insanın cesaret edemeyeceği şeyler. Ama en çılgın hayallerimde bile kendim için bir Deja Toris kazanmayı hayal edemezdim. Çünkü evrende, Helium Prensesi gibi bir kadının yaşadığı bir dünyanın var olduğunu bile bilmiyordum. Senin bir prenses olman beni utandırmıyor. Ama senin sen olman, aklımı koruyabilmem için bende şüphe uyandırıyor. Senden istiyorum prensesim. Benim olmanı istiyorum. Ricasına verilecek cevabı bu kadar iyi bilen birinin, rica edilmeden önce utanmasına gerek yok, diye yanıtladı. Ayağa kalktı, o sevgili ellerini omuzlarıma koydu. Ben de onu kollarıma aldım ve öptüm. Ve böylece, alarmlarla, savaşla dolu vahşi bir çatışma şehrinde, ölüm ve yıkım etrafta o korkunç hasatını biçerken, Helium Prensesi, savaş tanrısı Mars'ın gerçek kızı Deja Toris, Virginia'nın centilmeni John Carter ile evlenmeye söz verdi. Bir süre sonra, Tars Tarkas ve Kantos Kan geri döndü. Zodanga tamamen küçülmüştü. Kuvvetleri ya yok edilmiş ya da esir alınmıştı ve içeriden daha fazla bir direniş beklenmiyordu. Birkaç savaş gemisi kaçmayı başarmıştı. Ancak binlerce savaş ve ticaret gemisi, Tark savaşçılarının koruması altındaydı. Daha küçük ordular yağmalamaya ve kendi aralarında kavga etmeye başlamıştı. Bu yüzden, mümkün olduğunca çok savaşçı toplamamıza karar verildi. Zodangan mahkumlarıyla birlikte, kullanabileceğimiz kadar çok gemi kullanacak ve daha fazla zaman kaybetmeden Helium'a doğru ilerleyecektik.
5 saat sonra, iskele binalarının çatılarından, koca bir filo ile yola çıktık. Neredeyse 100.000 yeşil savaşçı taşıyan 250 savaş gemisinin ardından, Toğutlarımızla birlikte bir nakliye filosu geliyordu. Arkamızda, şehri, acımasız ve gaddar bir kuşağın, yani küçük ordulardan oluşan 40.000 yeşil savaşçının pençesinde bıraktık. Yağmalıyorlar, cinayet işliyorlar ve kendi aralarında kavga ediyorlardı. Yüzlerce yerde meşaleler yakılmıştı. Altındaki korkunç manzaraları gökyüzünün gözünden silmek istercesine. Şehrin üzerinde yoğun duman sütunları yükseliyordu. Öğleden sonra ortalarında, helyumun kızıl ve sarı kulelerini gördük. Kısa bir süre sonra, kuşatmacıların şehir dışındaki kamplarından büyük bir Zodangan savaş gemisi filosu yükseldi ve bize doğru ilerledi. Helyum bayrakları, her bir güçlü adamımızın gemi gövdesinden aşağıya asılmıştı. Ancak Zodanganların bu işarete ihtiyacı yoktu. Bizim düşmanımız olduklarını biliyorlardı. Çünkü Yeşil Marslı savaşçılarımız, neredeyse onlar yerden ayrılır ayrılmaz ateş açmışlardı. Olağanüstü nişancılıklarıyla, yaklaşan gemileri birbiri ardına yaylım ateşine tuttular. Helyum'un ikiz şehirleri, bizim dost olduğumuzu algılayarak yardım etmek için yüzlerce gemi gönderdi. Ve ardından, hayatımda ilk kez tanık olduğum o gerçek hava savaşı başladı. Yeşil savaşçılarımızı taşıyan gemiler, mücadele eden Helyum ve Zodanga filolarının üzerinde dönmeye devam etti. Çünkü bataryaları, bir donanması ve deniz topçuluğunda becerisi olmayan tanklar için işe yaramıyordu. Ancak, küçük silah ateşlerini en etkili şekilde kullandılar. Ve nihai sonuç, henüz tamamen belirlenmemiş olsa da bu durumdan güçlü bir şekilde etkileniyordu. İlk başta iki kuvvet aynı irtifada dolandı. Yan yana gelerek birbirlerine mermiler yağdırdılar, çarpıştılar. Kısa süre sonra, Zodangan kampından gelen devasa bir savaş gemisinin gövdesinde büyük bir delik açıldı. Büyük bir sarsıntıyla tamamen ters döndü. Mürettebatının küçük figürleri, 1000 fit aşağıya, yere doğru dönerek ve bükülerek düşüyordu. Sonra, mide bulandırıcı bir hızla kendi enkazları da arkalarından yırtılarak indi ve neredeyse tamamen, kadim deniz dibinin yumuşak çamuruna gömüldü. Helyumit filosundan vahşi bir coşku çığlığı yükseldi ve Zodangan filosuna karşı 2 kat daha büyük bir vahşetle saldırdılar. Güzel bir manevrayla iki Helyum gemisi, rakiplerinin üzerinde bir konum elde etti. Ve buradan, omurga bombası bataryalarından üzerlerine mükemmel bir patlama seli, bombalar yağdırdı. Sonra, Helyum savaş gemileri, teker teker Zodanganların üzerine yükselmeyi başardı. Kısa sürede kuşatma altındaki birçok savaş gemisi, umutsuz birer enkaz halinde. Helyum'un yüksek kızıl kulesine doğru sürükleniyordu. Birkaç kişi kaçmaya çalıştı, ancak kısa sürede binlerce küçük bireysel uçak tarafından kuşatıldılar. Her birinin üstünde, güvertelerine bordalama gruplarını bırakmaya hazır. Helyum'a ait canavar birer savaş gemisi asılı duruyordu. Zafer dolu Zodangan kuşatmacılarının kampından bize karşı koyulmak üzere gelmelerinin üzerinden. Sadece 1 saatten biraz fazla bir süre geçmişti ki, savaş bitmişti. Fethedilen Zodanganların kalan gemileri, artık Helyum şehirlerinde. Ödül mürettebatlarının kontrolü altındaydı. Bu güçlü uçakların teslimiyetinin, son derece acınası bir yanı vardı. Bu, teslim olmayı gerektiren eski bir geleneğin sonucuydu ve komutanın, yenilmiş gemiden gönüllü olarak yere bırakılmasıyla işaret edilirdi. Cesur adamlar, birer birer bayraklarını başlarının üstünde tutarak, güçlü gemilerinin devasa başbodoslamalarından korkunç bir ölüme atladılar. Tüm filonun komutanı o korkunç atlayışı yapana kadar, yani kalan gemilerin teslim olduğunu gösterene kadar çatışma durmadı. Ve cesur adamların bu boşuna fedakarlığı ancak o zaman sona erdi. Şimdi, Helyum donanmasının amiral gemisine yaklaşması için sinyal verdik. Kapı uzaklığına geldiğinde, Prenses Deja Toris'in gemide bulunduğunu seslendirdim. Ve onu, hemen şehre götürülebilmesi için amiral gemisine transfer etmek istediğimizi söyledik. Duyurumun tam anlamı onlara ulaştığında, amiral gemisinin güvertelerinden büyük bir çığlık yükseldi. Bir an sonra, Prenses Helyum'un sancakları üst yapılarda 100 farklı noktadan dalgalandı. Filonun diğer gemileri de durumun anlamını kavradılar. Sinyaller ardı ardına yanıp söndü. Vahşi bir alkış koptu ve parıldayan güneş ışığında renk renk bayraklar açıldı. Amiral gemisi üzerimize doğru ilerledi.
Zarifçe sallanıp yanımıza yanaştığında, bir düzine subay güvertemize atladı. Savaş sığınaklarından çıkan yüzlerce yeşil savaşçıyı görünce şaşkınlıkla baka kaldılar, durakladılar. Ama onları karşılamak için ilerleyen Kantos Kan'ı görünce, öne çıkıp etrafında toplandılar. Deja Torres ve ben ilerledik. Onlar ise sadece prensese bakıyorlardı. Prenses, onları zarifçe karşıladı ve isimleriyle çağırdı. Çünkü onlar, büyük babasına saygı ve hizmetle bağlı yüksek adamlardı ve onları çok iyi tanıyordu. Bana dönerek, ellerinizi John Carter'ın omzuna koyun, dedi. Helium'un prensesi, bugün kazandığı zaferi bu adama borçludur. Bana çok nazik davrandılar, birçok nazik ve iltifat dolu söz söylediler. Ama onları en çok etkileyen şey, Deja Torres'in özgürlüğü ve Helium'un kurtarılması için yürüttüğüm bu kampanyada, vahşi Tarkların yardımını kazanmış olmamdı. Teşekkürünüzü bana değil, başka bir adama borçlusunuz, dedim, ve işte kendisi burada. Barsum'un en büyük askerlerinden ve devlet adamlarından biriyle tanışın. Tars Tarkas, Derk'ın ceddağı. Bana karşı tavırlarını belirleyen o aynı cilalı nezaketle, Büyük Dera'da selamlarını ilettiler. Ne duruşlarında ne de kullandıkları saray dilinde şaşırtıcı hiçbir kusur yoktu. Tarklar, aslında çok konuşan bir ırk olmasa da son derece resmiydiler. Yöntemleri, harika bir şekilde saygın ve seçkin bir görgü kuralları bütününe ulaşıyordu. Deja Torres amiral gemisine bindi. Benim de onu takip etmemi çok istemesine rağmen, bundan rahatsızlık duymuştu. Fakat ona anlattığım gibi, savaş sadece kısmen kazanılmıştı. Hala kuşatan Zodanganların kara kuvvetleriyle hesaplaşmamız gerekiyordu ve ben, bu iş tamamlanana kadar Tars Tarkas'ı yalnız bırakamazdım. Helium Deniz Kuvvetleri'nin komutanı, bizim kara saldırımızla birlikte Helium ordularının da şehre saldıracağını belirtti. Böylece gemiler ayrıldı ve Deja Torres, büyük babası Helium'un ceddağı Tardos Morsa zaferle geri götürüldü. Uzakta, yeşil savaşçıların toğutları ile birlikte nakliye filomuz yatıyordu. Savaş sırasında kaldıkları yer orasıydı. Bir iniş iskelesi olmadan bu yaratıkları açık ovada indirmek zor olacaktı, ancak başka çare yoktu. Bu yüzden şehirden yaklaşık 10 mil kadar uzakta bir noktaya çıktık ve göreve başladık. Hayvanların sapanlar yardımıyla yere indirilmesi gerekiyordu. Bu iş, günün geri kalanını ve gecenin yarısını kapladı. 2 kez Zodangan süvari birliklerinin saldırısına uğradık. Ancak az kayıp verdik, gece karanlığından sonra düşman geri çekildi. Son toğutta boşaltılır boşalmaz, Tars Tarkas ilerleme emrini verdi. Ve 3 grup halinde, kuzeyden, güneyden ve doğudan Zodangan kampına sessizce ulaştık. Ana kampın yaklaşık 1 mil ötesinde onların karakollarıyla karşılaştık. Daha önceden ayarladığımız gibi, bunu hücum işareti olarak kabul ettik. Vahşi çığlıklarla ve savaştan öfkelenmiş toğutların korkunç bağırışları arasında, Zodanganlara saldırdık. Onları uykuda yakalayamamıştık, aksine, karşımızda iyi kurulmuş bir savaş hattı bulduk. Defalarca püskürtüldük, öyle ki, öğlene doğru savaşın sonucundan korkmaya başlamıştım. Zodanganlar neredeyse 1 milyon savaşçıdan oluşan bir sayıya sahipti. Kutuptan kutba, şerit gibi su yollarının uzandığı her yerdeydiler. Onların karşısında duran ise 100 binden az yeşil savaşçıydı. Helium'dan gelecek kuvvetler henüz ortada yoktu, onlardan hiçbir haber alamamıştık. Tam öğle vakti, Zodanganlar ile şehirleri arasındaki hat boyunca yoğun ateş sesleri duyuldu. İşte o zaman, çok ihtiyaç duyduğumuz takviye kuvvetlerin geldiğini anladık. Tars Tarkas bir kez daha saldırı emri verdi. Güçlü toğutlar, o korkunç binicileriyle birlikte düşman surlarına karşı tekrar savaşa atıldı. Aynı anda, Helium'un savaş hattı da Zodanganların karşı gücünün, kalelerinin üzerinden yükseldi. Bir an sonra düşman, 2 değirmen taşı arasında ezilecekti. Asilce savaştılar, ama her şey boşunaydı. Şehrin önündeki ova, son Zodangan'da teslim olmadan önce tam bir harabeye dönüştü. Ancak sonunda katliam bitti, esirler Helium'a geri götürüldü. Büyük şehrin kapılarından, fetheden kahramanların alayı gibi, büyük bir zafer töreniyle girdik. Geniş caddeler kadınlar ve çocuklarla doluydu. Aralarında, görevleri nedeniyle şehirde kalması gereken az sayıda erkek de vardı. Bitmek bilmeyen bir alkışla karşılandık. Üzerimize altın, platin, gümüş ve değerli mücevherlerden oluşan süsler yağdırılıyordu. Şehir sevinçten çılgına dönmüştü. Güçlü Tarklarım,
halkta en çılgın heyecanı ve coşku dalgasını yarattı. Daha önce hiç silahlı yeşil savaşçılar Helium'un kapılarından içeri girmemişti. Şimdi ise birer dost ve müttefik olarak gelmiş olmaları, Kızıl Adamları sevinçle dolduruyordu. Deja Torres'e yaptığım hizmetlerin Heliumitler tarafından anlaşıldığı. Adımın yüksek sesle haykırılmasından ve caddelerden geçerken bana ve devasa totema bağlanan sayısız süsten belli oluyordu. Saraya doğru ilerlerken, Wula'nın vahşi görünüşüne rağmen, halk bana yakınlaşmak için adeta birbirini eziyordu. Bu muhteşem yapıya yaklaşırken, karşımızda bizi sıcak bir şekilde karşılayan bir grup subay belirdi. Tars Tarkas ile birlikte ceddaklarını ve onun vahşi müttefiklerinden bir cedi. Benimle birlikte atlarından inip kendilerine eşlik etmeye davet ettiler. Tardos Mors, hizmetlerimiz için minnettarlığını bizzat ifade etmek istiyordu. Sarayın ana kapılarına çıkan büyük merdivenlerin tepesinde kraliyet ekibi duruyordu. Biz alt basamaklara ulaştığımızda, onlardan biri bizi karşılamak için aşağıya indi. Neredeyse mükemmel bir erkeklik örneğiydi. Uzun boylu, ok gibi dik, mükemmel kaslı, tam bir hükümdar gibi bir duruşa ve taşıyışa sahipti. Onun, Helium'un ceddağı Tardos Mors olduğunun bana söylenmesine gerek bile yoktu. Grubumuzdan tanıştığı ilk kişi Tars Tarkas oldu. Ve onun ağzından çıkan ilk sözler, iki ırk arasındaki yeni dostluğu sonsuza dek mühürledi. Benim için, Tardos Mors için, dedi içtenlikle, Barsum'un yaşayan en büyük savaşçısını tanımak paha biçilmez bir onurdur. Ama onun, bir dost ve müttefik olarak elini omzuma koyması, çok daha büyük bir nimettir. Heliumlu ceddak, diye karşılık verdi Tars Tarkas, başka bir dünyadan gelen bir adam. Barsum'un yeşil savaşçılarına dostluğun anlamını öğretti. Tark ordularının seni anlayabilmesini ona borçluyuz. Böylece bu nazik duyguları takdir edip, aynı şekilde karşılık verebildiler. Tardos Mors, daha sonra diğer yeşil ceddak ve cedleri de selamladı. Her birine dostluk ve takdir dolu sözler söyledi. Bana yaklaşırken, iki elini omuzlarıma koydu. "Hoş geldin oğlum," dedi. Memnuniyetle ve tek bir itiraz kelimesi bile edilmeden, tüm Helium'un en değerli mücevheri. Evet, tüm Barsum'a rağmen, sana verildi. Bu, saygımı yeterince ciddi bir şekilde gösteriyordur. Daha sonra, Helium'dan bir Jet ve Deja Torres'in babası olan Mors kacağı sunulduk. Tardos Mors'un hemen peşinden gelmişti. Bu karşılaşmadan, babasından bile daha çok etkilenmiş görünüyordu. Bana minnettarlığını ifade etmeye bir düzine kez çalıştı. Fakat sesi duygudan boğulduğu için konuşamadı. Oysa kendisi, sonradan öğrendiğim gibi, Barsum'da vahşiliği ve korkusuzluğu ile tanınan, olağanüstü başarılara imza atmış bir savaşçıydı. Tüm Helium gibi o da kızına tapıyordu. Ve onun nasıl bir tehlikeden kaçtığını düşündükçe, derin duygulara kapılmaması imkansızdı. 10 gün boyunca Tark orduları ve vahşi müttefikleri, ziyafetlerle eğlendirildi. Ardından, pahalı hediyelerle yüklenerek, Mors kacağı komutasındaki 1000 Helium askerinin eşlik ettiği 10 kişilik bir grupla, kendi topraklarına dönüş yolculuğuna başladılar. Helium'un küçük soylu bir grubu da, yeni barış ve dostluk bağlarını daha sıkı pekiştirmek için, Dera kadar onlara eşlik etti. Sola da babası Tars Tarkas'a eşlik ediyordu. Tars, tüm reislerin önünde onu kızı olarak kabul etmişti. 3 hafta sonra, Mors kacağı ve subayları, Tars Tarkas ve Sola, Dera gönderilmiş bir savaş gemisiyle geri döndü. Deja Torres ve John Carter'ı birleştiren tören için, tam zamanında yetişmişlerdi. 9 yıl boyunca konseylerde görev yaptım ve Helium ordularında savaştım. Tardos Mors hanedanının prensiydim artık. İnsanlar bana onur bahşetmekten hiç yorulmuyor gibiydi ve prensesim. Eşsiz Deja Torres'e olan sevgilerini gösteren, yeni bir kanıtın sunulmadığı tek bir gün bile geçmiyordu. Sarayımızın çatısındaki altın bir kuluçka makinesinin içinde, kar beyazı bir yumurta yatıyordu. Neredeyse 5 yıl boyunca, 10 ceddak muhafız askeri, başında sürekli nöbet tutmuştu. Ve şehirdeyken, Deja Torres ile ben, o hassas kabuğun kırılacağı günü, yani geleceği planlamak için, küçük tapınağımızın önünde el ele durmadığımız tek bir gün bile geçirmemiştik. Hafızamda canlı olan o son gece. Oturup, hayatlarımızı bir arada ören tuhaf romantizmden ve mutluluğumuzu artırıp umutlarımızı gerçekleştirecek olan geleceğin neler getireceğinden, alçak tonlarda sohbet ediyorduk.
Uzakta, yaklaşan bir hava gemisinin parlak beyaz ışığını gördük. Ama biz, bu kadar yaygın bir manzaraya özel bir önem vermiyorduk. Ta ki hızı, bir yıldırım gibi, alışılmadık bir şeyi simgeleyene kadar. Helyumu hedef alarak, hızla ilerledi. Ceddak için bir gönderi taşıyıcısı olduğunu ilan eden sinyalleri yanıp sönüyor. Gecikmiş devriye gemisini beklerken sabırsızca etrafta dolaşıyordu. Onu, saray iskelelerine kadar takip ettim. Saray iskelesine iniş yaptıktan 10 dakika sonra, bir mesaj beni konseye çağırdı. Odanın, o kurulun üyeleriyle tamamen dolduğunu gördüm. Tahtın yükseltilmiş platformunda Tardos Mors. Gergin ve endişeli bir yüz ifadesiyle ileri geri yürüyordu. Herkes yerlerine oturduğunda bize döndü. Bu sabah, dedi, haber birkaç Barsum hükümetine ulaştı. Atmosfer tesisinin bekçisi 2 gündür telsizle rapor vermedi. Neredeyse durmaksızın ona gönderilen onlarca çağrı, hiçbir tepki işareti yaratmadı. Diğer ulusların elçileri bu konuyu ele almamızı ve yardımcı bekçiyi tesise aceleyle göndermemizi istedi. Bütün gün, 1000 kruvazör onu aradı. Ta ki şimdi, onlardan biri ölüsünü getirerek geri dönene kadar. Cesedi, evinin altındaki çukurlarda. Bazı suikastçılar tarafından korkunç şekilde parçalanmış olarak bulundu. Bunun Barsum için ne anlama geldiğini size söylememe gerek yok. O güçlü duvarları aşmak için aylar gerekirdi. Aslında iş çoktan başladı. Ve pompa tesisinin motoru, olması gerektiği gibi ve hepsinin yüzlerce yıldır yaptığı gibi çalışsaydı. Korkulacak pek bir şey olmazdı. Ama en kötüsü, korkulan başımıza geldi. Cihazlar, Barsum'un tüm parçalarında hızla azalan bir hava basıncı gösteriyor. Motor durdu. Beylerim, diye bitirdi sözlerini, yaşamak için en fazla 3 günümüz var. Birkaç dakika boyunca tam bir sessizlik oldu. Sonra, genç bir soylu ayağa kalktı ve çekilmiş kılıcını başının üzerinde tutarak Tardos Mors'a seslendi. Helyum adamları, Barsum'a, yani kırmızı adamlar ulusuna nasıl yaşanması gerektiğini gösterdiklerine inanırlar. Şimdi, nasıl ölmeleri gerektiğini gösterme fırsatımız var. Görevlerimizi, önümüzde hala faydalı yıllar varmış gibi yapalım. Salon alkışlarla çınladı. Ve yapılacak başka bir şey kalmadığı için, halkın korkularını gidermek adına, yüzlerimizde yapay bir gülümseme ve kalbimizi kemiren bir hüzünle, kendi yollarımıza gittik. Sarayıma döndüğümde, dedikodunun Deja Torres'e çoktan ulaştığını gördüm. Ona tüm duyduklarımı anlattım. Çok mutluyuz John Carter, dedi ve kaderimiz bizi ne şekilde ele geçirirse geçirsin. Birlikte ölmemize izin verdiği için şükürler olsun. Sonraki 2 gün hava tedarikinde belirgin bir değişiklik olmadı. Ancak 3. günün sabahı, yüksek çatılarda nefes almak zorlaştı. Helyum caddeleri ve meydanları insanlarla doluydu. Tüm işler durmuştu. Çoğunlukla insanlar, bu kaçınılmaz felaketin yüzüne cesurca bakıyordu. Ancak tek tük de olsa, sessiz bir keder içinde ağlayan erkekler ve kadınlar vardı. Günün ortalarına doğru, zayıfların çoğu teslim olmaya başladı. Ve 1 saat içinde Barsum halkı, boğulma sonucu gelecek ölümün öncesinde. Binlerce kişi halinde bilincini yitirdi. Deja Torres ve ben, kraliyet ailesinin diğer üyeleriyle birlikte, sarayın iç avlusundaki batık bir bahçedeydik. Konuştuğumuzda, ölümün kasvetli gölgesinin ürpertisi üzerimize sinerken, hep düşük bir sesle konuştuk. Vuğla bile yaklaşan felaketin ağırlığını hissediyor gibiydi. Çünkü Deja Torres'e ve bana yakın bir şekilde durup, sürekli inliyordu. Küçük kuluçka makinesi, sarayın çatısından buraya getirilmişti. Deja Torres ve ben, şimdi asla bilemeyeceğimiz o küçük, bilinmeyen yaşama, özlemle bakıyorduk. Nefes almak fark edilir şekilde zorlaşırken, Tardos Mors ayağa kalktı ve şöyle dedi. Birbirimize veda edelim. Barsum'un büyüklük günleri tamamlanmıştır. Yarının güneşi, her şeyin içinden ölü bir dünyaya bakacak. Ve sonsuzluk boyunca, anılarla bile dolu olmayan bir gökyüzünde, sallanarak ilerleyecek. Bu, son. Eğildi, ailesinin kadınlarını öptü ve güçlü elini erkeklerin omuzlarına koydu. Üzgünce ondan dönerken, gözlerim Deja Torres'e takıldı. Başı göğsüne sarkmıştı, görünüşe göre cansızdı. Bir çığlıkla ona fırladım ve onu kollarıma aldım. Gözleri açıldı ve benimkilere baktı. Beni öp, John Carter, diye mırıldandı. Seni seviyorum. Sana bayılıyorum. Hayatımıza, sevgi ve mutluluğa henüz yeni başlamışken böyle parçalanmak. Çok acımasızca.
Sevgili dudaklarını dudaklarıma bastırırken, içimde yenilmez bir güç ve otorite hissi yükseldi. Virginia'nın savaşçı kanı, damarlarımda yeniden canlanmıştı. "Olmayacak prensesim," diye bağırdım, "bir çıkış yolu olmalı." Ve John Carter, garip bir dünyanın üstesinden gelerek, senin sevgin için mücadele etmiş olan o adam, bunu bulacak. Ve bu sözlerimle birlikte, bilinçli zihnimin eşiğinden, çoktan unutulmuş 9 seslik bir dizi sürünerek geçti. Karanlıkta bir yıldırım çakması gibi, tamamen aklıma geldi. Atmosfer tesisinin, 3 büyük kapısının anahtarı. Ölmekte olan aşkımı hala göğsüme sararken, aniden Tardos Mors'a döndüm ve haykırdım. Bir uçan gemi, Ceddak. Çabuk, en hızlı uçağını sarayın tepesine sipariş et. Barsoom'u henüz kurtarabilirim. Soru sormayı beklemedi, bir anda bir muhafız, hızla en yakın iskeleye koştu. Ve çatıda hava çok ince, neredeyse yok denecek kadar az olmasına rağmen. Büyük bir beceriyle, Barsoom'un şimdiye kadar ürettiği en hızlı, tek kişilik hava keşif makinesini fırlatmayı başardı. Deja Torres'i defalarca öpüp, onu koruması için Woola'ya komut verdikten sonra, eski çevikliğimle sıçradım, sarayın yüksek surlarından güç alarak kendimi gemiye attım. Ve bir an sonra, tüm Barsoom'un umutlarına doğru yola çıktım. Nefes alabilmek için alçaktan uçmam gerekiyordu. Eski bir deniz dibinin üzerinden geçen düz bir rota seçtim. Bu yüzden yerden sadece birkaç fit yukarıda uçmak zorunda kaldım. Korkunç bir hızla seyahat ediyordum. Çünkü yaptığım iş, zamanla ve ölümle yarışıyordu. Deja Torres'in yüzü, hep önümde asılı duruyordu. Saray bahçesinden çıkarken, son bir kez arkama döndüğümde, onun sendelediğini ve küçük kuluçka makinesinin yanındaki toprağa yığıldığını görmüştüm. Eğer hava tedariki yenilenmezse, bunun ölümle sonuçlanacak son koma olduğunu çok iyi biliyordu. Bu yüzden tüm tedbiri bir kenara bırakarak, motor ve pusula hariç, üzerimdeki süslere varana kadar her şeyi denize attım. Güverteye karnımın üzerine yatıp, bir elim direksiyonda, diğer elimle de hız kolunu son raddesine kadar iterek, ölen Mars'ın ince havasını, bir meteor hızıyla yarıp geçtim. Karanlıktan bir saat önce, atmosfer fabrikasının büyük duvarları aniden önümde yükseldi. Mide bulandırıcı bir gürültüyle, bütün bir gezegenin sakinlerinin yaşam kıvılcımını saklayan o küçük kapıya doğru atladım. Kapının yanında büyük bir ekip, duvarı delmek için uğraşıyordu. Ama çakmak taşı gibi sert olan yüzeyi zarurlu olarak bile çizememişlerdi. Ve şimdi çoğu, havanın bile onları uyandıramayacağı o son uykuda yatıyordu. Burada koşullar helyumdakinden çok daha kötü görünüyordu. Öyle ki, nefes alıp almadığımı bile fark edemiyordum. Birkaç adam hala bilinçliydi, onlardan birine seslendim. "Bu kapıları açabilirsem, motorları başlatabilecek bir adam var mı?" diye sordum. "Ben yapabilirim," diye yanıtladı, "ama hızlıca açarsan. Sadece birkaç dakika daha dayanabilirim." Fakat bu işe yaramaz. İkisi de öldü ve Barsoom'da bu korkunç kilitlerin sırrını bilen başka kimse yok. 3 gündür, korkudan deliye dönen adamlar bu portalın etrafında toplandı. Çaresizce bu gizemi çözmeye çalışıyorlar. Konuşmaya zamanım yoktu. Çok zayıflıyordum ve zihnimi kontrol etmekte zorlanıyordum. Ama son bir çabayla, zayıfça dizlerimin üzerine çökerken, o 9'lu düşünce dalgasını, önümdeki o korkunç kapıya doğru fırlattım. Marslı, yanıma kadar sürünmüştü. Ve ölümün sessizliği içinde, gözlerini önümüzdeki tek panele sabitlemişti. Yavaş yavaş, o güçlü kapı önümüzden çekilerek açıldı. Ayağa kalkmaya ve onu takip etmeye çalıştım, ama çok zayıftım. "Gir içeri," diye bağırdım yoldaşıma ve "eğer pompa odasına ulaşırsan, tüm pompaları serbest bırak." Barsoom'un yarın var olmak için sahip olduğu tek şans budur. Yattığım yerden ikinci kapıyı, sonra da üçüncüyü açtım. Ve Barsoom'un son umudunun, o son kapıdan elleri ve dizleri üzerinde zayıfça sürünerek geçtiğini gördüğüm an, yere, baygın halde düştüm. Gözlerimi tekrar açtığımda, hava karanlıktı. Gövdemin üzerinde garip, sert giysiler vardı. Oturmaya çalışırken çatırdayan ve pudra gibi dökülen bu giysilerle, öylece kala kalmıştım. Kendimi baştan aşağı giyinmiş hissettim. Oysa o küçük kapıda bilincimi kaybettiğimde, tamamen çıplaktım. Önümde, yırtık bir açıklıktan sızan ay ışığının altında, küçük bir gökyüzü parçası görünüyordu. Ellerim vücudumun üzerinde gezinirken ceplere temas etti.
Bunlardan birinde, yağlı kağıda sarılmış küçük bir kibrit paketi buldum. Bu kibritlerden birini çaktığımda, yayılan loş alev, devasa bir mağara gibi görünen yeri aydınlattı. Arka tarafta, küçük bir bankın etrafına kıvrılmış, garip, hareketsiz bir figür duruyordu. Yaklaştığımda, bunun uzun siyah saçlı, küçük, yaşlı bir kadının ölü ve mumyalanmış kalıntıları olduğunu gördüm. Kadının üzerine eğildiği şey ise, üzerinde küçük bir bakır kap bulunan, yuvarlak bir kömür yakıcısı ve o kabın içindeki bir miktar yeşilimsi tozdu. Arkasında, tavandan sarkan çiğ deri kayışlara bağlı olan ve mağara boyunca uzanan, bir sıra insan iskeleti vardı. Bu kayışlar onları tutuyor, bir diğeri ise küçük yaşlı kadının ölü eline kadar uzanıyordu. Ben o kordona dokunduğumda, iskeletler hareketlendi ve kuru yaprakların hışırtısını andıran bir ses çıkararak sallandı. Çok korkunç, dehşet verici bir tabloydu. Aceleyle dışarıya, taze havaya çıktım, böylesine korkunç bir yerden kaçtığıma sevinmiştim. Mağaranın girişinden öne doğru uzanan küçük bir çıkıntıya adım attığımda, gözlerimin karşılaştığı manzara beni büyük bir şaşkınlıkla doldurdu. Yeni bir gökyüzü ve yeni bir manzara, bakışlarımla buluştu. Uzaktaki gümüş renkli dağlar, gökyüzünde neredeyse hareketsiz asılı duran ay. Altımdaki kaktüslerle süslenmiş vadi. Hayır, orada Mars yoktu. Gözlerime inanmakta zorlandım, ama gerçek, yavaş yavaş ve zorla üzerime geldi. Tam 10 yıl önce, Mars'a özlemle baktığım o aynı çıkıntıdan, Arizona'ya bakıyordum. Başımı kollarıma gömdüm. Kırık ve hüzünlü bir şekilde, mağaraya giden patikaya geri döndüm. Üzerimde, 48 milyon mil uzaktan, o korkunç sırrını saklayan Mars'ın kırmızı gözü parlıyordu. Marslı, pompa odasına ulaşabildi mi? Hayat veren hava, halka ulaştı mı? Onları kurtarmak için, zamanında o uzak gezegene varabilecek miydi? Benim Deja Torres'im, yaşıyor muydu? Yoksa o güzel bedeni, Helyum Ceddağı, Tardos Mors Sarayı'nın iç avlusundaki bahçede. O küçük altın kuluçka makinesinin yanında, buz gibi soğuk bir ölümle yatıyor muydu? 10 yıldır, sorularıma bir cevap bekledim ve dua ettim. 10 yıldır, kaybettiğim aşkımın dünyasına geri dönebilmek için bekledim ve dua ettim. Ben, bu dünyada yaşamaktansa, milyonlarca korkunç kilometre uzaktaki o yerde, ölü olarak yatmayı tercih ederdim. Dokunulmamış halde bulduğum eski maden, beni inanılmaz derecede zengin yaptı. Ama zenginlik kimin umurunda? Bu gece burada, Hudson Nehri'ne bakan küçük çalışma odamda oturuyorum. Mars'a ilk kez gözlerimi açtığımdan beri, tam 20 yıl geçti. Masamın yanındaki küçük pencereden, gökyüzünde parıldayışını görebiliyorum. Ve bu gece, sanki beni yeniden çağırıyor gibi. O uzun ve ölü geceden beri beni hiç böyle çağırmamıştı. Sanırım o korkunç uzay uçurumunun ardında, bir sarayın bahçesinde duran, güzel, siyah saçlı bir kadın görüyorum. Ve onun yanında, gökyüzündeki dünya gezegenine doğru işaret ederken, kolunu annesine dolamış küçük bir çocuk var. Ayaklarının dibinde ise, altın gibi bir kalbe sahip, devasa ve korkunç bir yaratık yatıyor. Orada beni beklediklerine tüm kalbimle inanıyorum. Ve içimden bir ses bana fısıldıyor, yakında öğreneceğim.